Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz ayrıntılı içli köfte tarifiyle geldim. Kullandığım su miktarına kadar her şeyi hesapladım. Umarım sizler için faydalı olur. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimize ilk olarak kıymasını kavurmakla başlayalım. İç malzemesini hazırlayıp soğuduktan sonra kullanacağız. İç malzemesi için 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritip 500 gram kadar kıymayı koyup kavuruyorum. Kıyma suyunu saldıktan sonra çekmeye yakın göz kararı olacak şekilde 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sonuna yakın tekrardan gerekiyorsa tuz eklemesi yapacağım. Bu şekilde kıyma çok daha lezzetli oluyor. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra yağ geçiyor. Yağ geçtikten sonra 2 adet küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Yumuşayıp pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra göz kararı olacak şekilde yine 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar pul biberimi ekledim. Sonradan tekrardan tadına baktım. Acısı eksik geldiği için tekrardan pul biber eklemesi yaptım. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte pişirip soğuması için kenara alıyorum. Soğuduktan sonra isterseniz ceviz eklemesi yapabilirsiniz, maydanoz eklemesi yapabilirsiniz. Yine keza istediğiniz baharatları bu tarifte kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz iç malzemesini bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Bulgurumu ıslatmakla devam ediyorum. 4 bardak bulgur, köftelik bulgur kullandım bu sefer. 1,5 bardak kadar irmik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tuzunu ve acısını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 2,5 bardak kadar sıcak su ekliyorum. Bulgurların ıslanması yeterli olacaktır. İyice ıslandığından emin olun. Suyu ekledikten sonra kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Eğer gerekiyorsa biraz daha su eklemesi yapabilirsiniz. Bu tarif için kullanabileceğiniz en fazla 3 bardak su olur. Diğer tariflerde çokça sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Suyu kaynattıktan sonra 3-4 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra sıcak suyu üzerine ilave ediyorum. Bu bulgurun bir anda şişmesine engel olacaktır. Bulgurumu ıslattım. Bu şekilde üzerine bastırdım. Daha sonra üzerine uygun bir kapak olur, tabak olur. Bu şekilde kapatıyorum. Yarım saat kadar beklettikten sonra çiğ köfte tepsisinde yoğuracağım. Gerçekten çiğ köfte tepsisinde çok daha rahat bir şekilde kıvam alıyor. Kaşık yardımıyla bulgurları içerisinden çıkartıyorum. Bulgurlarımı çiğ köfte tepsisine döktükten sonra ilk olarak bulgurları açmakla başlıyorum. Elimle bulgurları bu şekilde açıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Eğer ilk defa deneyecekseniz ben 1 adet yumurta kullandım. Sizler 2 adet yumurta kullanın. Kesinlikle yumurta kokmayacaktır. Ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız içli köfteleriniz o kadar güzel olacaktır. Ben sürekli olarak yaptığım için 1 adet yumurta kullanıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası ekledim. Yarım çay bardağından 2 parmak daha fazla un kullanıyorum. Yine siz 1 çay bardağını kullanabilirsiniz. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri elinizi çok fazla ıslatmadan bulgurunuzu yavaş yavaş bu şekilde yumuşatmaya çalışmaktır. Elimi ıslattığım su miktarına kadar sizler için ölçtüm.
Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bulguru yoğurma kısmından çok fazla kesmedim. Gördüğünüz gibi bulgur şu anda hiç toparlanmamış. Birçok yorum alıyorum. Benim hazırladığım bulgur ıslattıktan sonra bulgur pilavı gibi. Gördüğünüz gibi bu da aynen bulgur pilavı gibi sizler yoğurdukça kıvam alacaktır. Toplamda yarım saat kadar yoğurdum. Yoğurma süresi sizin gücünüze, yoğurma şeklinize göre değişiklik gösterebilir. Sakız kıvamı alıncaya kadar bu şekilde güzelce yoğurmanız gerekiyor. Elimi az az ıslatarak bu şekilde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar su kullandığımı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda hamur bu şekilde kıvam almaya başladı. Eğer tek seferde 20 dakika, yarım saat kadar yoğuramam derseniz 10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatın. Gidin bir kahve için, daha sonra tekrardan devam edebilirsiniz. Önemli olan bulgurun hava almamasıdır. En çok sorulan sorulardan birisini hemen hızlı bir şekilde yanıtlayayım. İsterseniz bu hamuru bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan hava almaması gerekiyor. Ertesi günü hazırlayacağınız zaman tekrardan bir 5-6 dakika kadar hamuru güzelce yoğurun. Daha sonra içli köftelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ama içli köfteleri hazırladıktan sonra çok fazla bekletmeyin. 3-4 saat kadar bekleyebilir. Bekleme süresi ne kadar uzarsa içli köftelerin dış kabuğu kuruyacaktır. Kuruduğu için de çatlamaya yol açabilir. O yüzden hazırladıktan sonra 2 saat kadar beklemesi yeterli. Bekletirken mutlaka üzerini kapatın, kuruma yapmasın. Normalde ben hazırladıktan sonra eğer kullanacaksam hemen kullanıyorum. Kullanmayacaksam da dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup o şekilde kaldırıyorum. Dondurduktan sonra nasıl kızartabiliriz diye sorabilirsiniz. Tezgaha alın, bir 15 dakika kadar oda sıcaklığında bekledikten sonra kızgın yağın içerisinde kızartabilirsiniz. Bu tarifi isterseniz haşlamalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben haşlamalık olarak hazırladıklarımın içerisine salça eklemiyorum. Ama eğer istiyorsanız yine aynı şekilde dondurduktan sonra 10-15 dakika kadar tezgahta bekletip kaynayan tuzlu suyun içerisine atıp haşlayabilirsiniz. Yeter ki hamuru güzel bir şekilde yoğurduğunuzdan emin olun. İçli köfte hamurundan bir parça koparttım. Elimle yuvarladıktan sonra silindir şekline getirdim. Parmağımı yağa batırdıktan sonra yavaş yavaş açmaya başladım. Sadece en başta yağ batırıyorum. Sonradan tekrardan yağ batırmıyorum. Suya batırıyorum. İçli köfteyi bu şekilde istediğiniz inceliğe gelinceye kadar açın. Daha sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. İç malzemesi kameranın renginden dolayı biraz açık görünüyor. İlerleyen dakikalarda düzeltmeye çalışacağım. Elinizi azar azar ıslatarak bu şekilde fazla olan kısmı alıyorum. Elinizi çok fazla ıslatmadan açın. Bu arada hamurunu hazırlarken kullandığım su miktarını hemen sizlerle paylaşayım. Elimi ıslatırken kullandığım su miktarı 1,5 bardak. Bulguru ıslatırken kullandığım su miktarı 2,5 bardak. Yani 4 bardak su kullanmış oldum. Suyu yine de kontrollü bir şekilde ekleyin.
Hamurdan bir parça koparttıktan sonra elimle yuvarladım. Silindir şekline getirdikten sonra bu şekilde avucumun içerisinde sıkarak hamurun çok fazla yayılmadan açılmasını sağlıyorum. Daha sonra elimi bu şekilde rahat bırakarak parmağımı yavaş yavaş bastırarak hamuru açıyorum. İlk başta elime sıvı yağ batırıyorum. Sonradan çok fazla sıvı yağ batırmıyorum. Su ile devam ediyorum. Eğer isterseniz içli köftelerinizi sadece su ile de açabilirsiniz. Sıvı yağ bulgurun biraz daha sıkışmasını sağlıyor. O şekilde daha ince, daha rahat bir şekilde açılıyor. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra iç harcından koyuyorum. Bu tariften toplamda 32 adet içli köfte elde ettim. İçli köftenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Yine aynı zamanda soğanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Eğer bulgurunuz artarsa buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dondurucuda istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Tekrardan kullanacağınız zaman tezgahta bekletin. Buzunu tamamen erittikten sonra 2-3 dakika kadar yoğurduktan sonra içli köftelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. İçli köfteleri bu şekilde kapatıyorum. Kapatırken yavaş yavaş hareketlerle bu şekilde kapatıyorum. Fazla olan kısmı elimle kopartıyorum. Avucunuzun ve parmak uçlarınızın kuru olmamasına dikkat edin. Çok fazla da ıslatmayın. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köftelerimi bu şekilde hazırladım. İçli köfteleri hazırladıktan sonra derince bir tencerenin içerisine bol yağ koyuyorum. Tencerenin küçük olmasına dikkat edin çünkü yağı biraz bol kullanacağız. Yağın kızdığından emin olduktan sonra hazırladığımız içli köfteleri yağın içerisine bırakıyorum. Yağın kızgın olduğunu anlamak için içli köfte hamurundan bir parça attım. Hamur yavaş yavaş gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Hemen o parça hamuru çıkartıp içli köftelerden içerisine bırakıyorum. 3-4 taneden fazla aynı tencerede kızartmayın. Yağın ısısını düşüreceği için yine çatlama yapabilir. Ben içli köfteleri kızartmaya devam ederken bu arada videonun da sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.